Herkese merhaba arkadaşlar. Doğduğun Ev Kaderindir dizisi yeni bölüm analiz videoma hepiniz hoş geldiniz. Dizimizi daha rahat izleyebilmeniz için birçok altyazı dili eklemiş bulunmaktayım. İstediğiniz altyazıyı videonun sağ altyazılar kısmından seçebilirsiniz. Lafı daha fazla uzatmadan analiz videoma geçiyorum. Mehdi mafyalığını nasıl kullanacak? Barış iflas edecek mi? Zeynep tekrardan Mehdi'yi mi seçecek? Sakine'nin kötü planı ne? Nermin Hanım yeni hayatında kimleri yanına alacak? Özlem, Zeynep ile Barış'ın arasını bozacak mı? Hepsinin cevabını ve gelecek bölümlerdeki ayrıntıları kaçırmamak için bu videoyu sonuna kadar dikkatle izlemenizi tavsiye ediyorum. Öncelikle dizimizin final yapmasını istemiyorsanız ve ayrıca Zeynep'in Mehdi veya Barış arasında bir karar vermesini istiyorsanız beğeni tuşuna basalım ve kaç kişi aynı fikirdeyiz görmüş olalım. Dizimizin yeni bölümünde bir önceki videomda söylediğim gibi Mehdi'nin ihtiyacı olan parayı Cengiz Baba verdi ve Mehdi koğuş ağasının yerine geçmiş oldu. Daha sonrasında Mehdi çıkar çıkmaz hiç kimsenin ummadığı bir hayat yaşamaya başlayacak. Bu kadar fazla güce aniden sahip olan Mehdi ve ailesi şaşkınlığını gizleyemeyecek. Mehdi ailesiyle birlikte yeni hayatlarına alışmaya başlayacak. Nuh'un Barış'ın şoförlüğünü yaptığını öğrenince işi bırakıp kendisinin yanında çalışmasını isteyecek. Fakat Nuh'un bu teklifi reddetmesinden dolayı araları biraz bozulacak. Cemile ise yine Mehdi ile Nuh'un arasındaki kırgınlığı düzeltmeye çalışacak. Mehdi ise Cengiz Baba'nın güvenini boşa çıkarmamak için elinden geleni yapacak. Diğer yandan Barış, Mehdi'nin dışarıda olmasından dolayı çok huzursuz olacak. Çünkü Zeynep'in onu terk edip Mehdi'ye dönme ihtimali de çok yüksek. Zeynep ise özellikle Nermin, Barış ve Emine'nin Mehdi ile ilgili duyduğu şüpheler yüzünden iyice tedirgin olacak. Aslında Barış Zeynep'in Mehdi tarafından zarar görmesini istemediği için onun peşine adam gönderecek. Ama Zeynep peşindeki adamları Mehdi'nin gönderdiğini düşünecek. Mehdi de artık Zeynep'e zarar vermeyeceğini söylemesine rağmen kimse ona inanmıyor. Aksine Zeynep ve ailesine zarar gelmemesi için Mehdi bu gücü kullanmaktan çekinmeyecek. Nermin Hanım'ın yeniden sahip olduğu servetiyle ona istediği gibi bir ev bulmasına Zeynep yardım edecek. Ama onunla birlikte gidip kendi düzenini bozmak istemeyecek. Tabi Mehdi artık zengin olduğu için Barış ile aralarında bir savaş başlatacak. Mehdi ilerleyen bölümlerde Barış'ı iflasa götürmeye çalışacak. Eğer Barış dikkatli olmazsa bu onun sonu olacak. Zeynep ise Barış ve Mehdi arasında ikilemde kalacak. Ama daha sonradan Zeynep Barış'ı seçecek. Çünkü Zeynep Barış'a aşık oldu ve onunla evlenmek istiyor. Barış ise Zeynep ile şimdilik evlenmeyecek. Hatta önceki bölümde Ali Rıza Bey Barış'a "Zeynep'i seviyor musun?" diye sormuştu. Barış da emin olmadığını söylemişti. Yani Barış'ın bu cevabı onun evlilik hakkında kafa karışıklığının devam ettiğini gösteriyor. Eğer Barış gerçekten Zeynep ile evlenmeyi düşünseydi dayısına böyle bir cevap vermezdi. Büyük ihtimalle Barış Zeynep ile aşk hayatı yaşamaya başlayacak. Zeynep de Barış'ın kendisiyle evleneceğini düşünüp umut edecek. Daha sonradan Zeynep Barış ile ilişkiye girecek. Ama bu birliktelik ikisinin de sonunun gelmesine sebep olacak. Çünkü Barış Zeynep'i daha sonra aldatacak. Savaş Zeynep'i bu konuda uyaracak olsa da kimseler onu dinlemeyecek. Bu da Zeynep'in en büyük hatası olacak. Barış artık Zeynep'i istemediği için onu aldatacak. Bu da Zeynep'te büyük bir travmanın yaşanmasına neden olacak. Barış da Zeynep'i kandırdığı için iflasa doğru sürüklenecek. Zeynep aldatıldığı için yeniden Mehdi'ye dönecek. Yani Zeynep ve Mehdi yakında tekrardan birlikte olacak. Nermin Hanım da eski zenginliğine tamamen kavuşacak. Ama Nermin Hanım Zeynep dışında hiç kimseye yardım etmeyecek. Emine, Sultan ve Sakine de yine fakir olarak kalmaya devam edecek. Ama Sakine asla Nermin Hanım ve Zeynep'i rahat bırakmayacak. Hatta Sakine'nin Nermin'i kıskanıp kahveyi lavaboya dökmesi bu durumu kanıtlıyor. Nermin Hanım bu konuda dikkatli olmazsa bu onun sonu olacak. Peki Zeynep yeniden Mehdi'ye dönecek mi? Aşağıda yorumlarınızı bekliyor olacağım. Bakalım siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Mehdi'nin hapisten çıkmasıyla olaylar yeni bir boyut kazanacak. Mehdi dayının işlerinin başına geçecek ve böylece maddi olarak kendisini ve ailesini rahatlatmış olacak. Mehdi Benel ile hiçbir zaman gerçek bir evliliği olmayacak. Çünkü Zeynep'i sevmekten hiçbir zaman vazgeçmeyecektir. Zeynep ve Barış'ı uzaktan izlemek zorunda kalan Mehdi çok acılar çekecektir.
Artık Zeynep ile birlikte olmayacağının farkında olsa da Zeynep'i korumak için onu gizlice takip edecek. Barış ile Mehdi'nin arasındaki savaş Mehdi'nin cezaevinden çıkmasıyla birlikte iyice arttı. Özlem ise kardeşlerini Zeynep ve ailesinden uzak tutamayacağını anlayınca planlarını uygulamaya koymaya başlayacak. Nermin'in parasını alması Sakin ile Nermin arasındaki Zeynep savaşını yeniden başlatacak ve Zeynep bu durum karşısında bir tercih yapmak zorunda kalacak. Nermin Hanım'ın davası Barış sayesinde olumlu sonuçlandı ve parasını geri alacak. Zeynep'in Mehdi'ye olan düşkünlüğü Barış'ın sabrını taşırıyor. Barış Zeynep'le yeni bir ilişki yaşamak istese de bunu gerçekleşmesinin imkansız bir olay olduğunun farkına geç de olsa varacak. Ve Zeynep Mehdi'nin kendisine halen aşık olduğunu düşünerek umutlanmaya devam ediyor. Zeynep umarız yaptığı fedakarlıkların karşılığını kötü bir şekilde almaz. Bu arada dizimizin reytingleri çok düştü. Yorum ve beğeni sayısını arttıralım ki senaristler buradan sesimizi duysun. Yeni bölümde neler olacağını hep birlikte seyredeceğiz. Evet arkadaşlar, bu videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu videomu beğendiyseniz bana destek olmak için beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni gelecek videolar için kanalın bildirim zilini açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.